Sevgili dostlar, Horvax TV'den bir kez daha merhaba. Yine değerli dostum, arkadaşım Serdar'la beraber kamera karşısındayız. Bugünkü konumuz bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yaklaşık 5 senelik mazimizde 3. özel Horvax Limited Edition saatimizi yeni sahiplerine teslim ettik. Gerçekten gurur ve onur duyduğumuz bir proje oldu bizim için. Bugün bu projenin detaylarını Serdar'la beraber bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Vallahi o kadar heyecanlıyım ki yani uzun bir süreçten sonra bir projeyi de alnımızın hakkıyla hallettik. Gerçekten öyle. Bugün de şimdi keyfini süreceğiz bu projenin beraber. Aynen öyle. Hem sektördeki anlamı hem de bizim için Horvax için limited saatler neler ifade ediyor? Senden bir dinleyelim Serdar. Ya öncelikle çok güzel bir proje oldu. Ben kendimi o kadar iyi hissediyorum ki anlatamam. Aynen. Kolumuza taktık diğer 9 kişiyle beraber. Bir süredir saatçilik belli markalarda ve belli modellerde takılmış vaziyette. Evet, gerçekten öyle. Ben çevremde gördüğüm gerçek horoloji tutkunlarının talepleri, istekleri tamamen hani cool dediğimiz o terimi bileklerinde taşıyabilme. Farklı olmak. Yani limited edition, special edition, o bu ismini ne takarsak takalım. Ama biz artık belli bir bölüm saat sever. Koluna bir saati takıp bir ortama girdiğinde işte onda da var, bunda da var. Yani işin özünde bu durumun içinde kalmak istemiyorduk. Kendi çözümümüzü kendimiz yarattık. Bundan 3 sene önce limitli edisyonlar yapmaya başladık. Ve sonunda da 3. limitli edisyonumuzu kısa bir süre önce projeyi sonuçlandırdık ve sahiplerine saatleri ulaştırdık. Teslim ettik. Gerçekten çok güzel bir saat oldu bu arada. Ben tabii işin tasarım kısmında da seninle beraber sürekli dirsek temasında olduğum için biliyorum. Chopard Alpine Eagle bizim için çok özel bir saatti. Fuarda gördüğümüzde acayip hoşumuza gitmişti. Çok beğenmiştik. Daha sonra burada Tektaş Saatçiliğin ofisinde de inceledik. O zaman da tekrar hayran kaldık. Ama takipçilerimiz, okurlarımız bu süreci senden dinlemek isterler diye düşünüyorum. Ya ben hala böyle bir hayret içindeyim. Nasıl yani oldu? İnanamıyorum. Yani böyle bir projeyi Chopard gibi bir markayla ve Alpine Eagle gibi bir saatle tam istediğimiz detayları saatin üzerinde gösterebilerek sonuca getirmemiz, onun şaşkınlığını yaşıyorum. Nasıl oldu bu olay? Dediğim gibi biz Alpine Eagle'ı zaten çok beğenmiştik. Bugünlerde hep eleştirdiğimiz ya da daha çok sektörde konuşulan o spor çelik saat, lüks çelik saat segmentinin en önemli, en yeni olması biri. Çok önemli. Birçok özelliği var. Onları konuşuruz biraz sonra. Bir gün hani 3. limitli edisyon ne yapalım falan filan derken Chopard butiğin önünden geçiyordum. Orada Türkiye temsilcisi, distribütörü Tektaş'tan bir arkadaşımı gördüm. Chopard Alpine Eagle yapar mıyız yapamaz mıyız derken böyle bir yani özellikle bunu seçmedik ama ihtimallerden bir tanesiydi 3. limitli saatimiz için. Ve karşımızdaki insanların, karşımızdaki kurumların da yardımcı olup bu projeyi desteklemeleri çok uzun denilemeyecek bir sürede bunu oluşturmamıza sebep oldu. Yani yaklaşık bir seneden az sürdü. Tabii 8 aylık yani ilk düğmeye bastığımızdan itibaren 8 ay sonra ki bir 15-20 gün de biz geciktirdik durumdan ötürü. Doğru. Yaklaşık 8 ay sonra saati oluşturmayı başardık yani. Chopard Alpine Eagle bu arada tabii lüks spor saat konseptinin en yeni temsilcilerinden biri demiştim. Bu gerçekten de çok önemli çünkü saat 2019'da çıktı. Tabii, en güncel temsilcisi en güncel temsilcilerinden biri. Tabii ki saatin köklerine baktığımızda, tasarım detaylarına baktığımızda Chopard'ın geçmiş zamanda 1980'li yıllarda tasarladığı St. Moritz diye efsane bir saati var. Ondan esinlenilmiş pek çok çizgi bulmak mümkün. Ama tabii ki bu modern bir iterasyon, modern bir versiyon. Biz de bunu oluşturabildiğimiz için gerçekten son derece memnunuz ve gururluyuz, mutluyuz da. Şimdi burada ilişkiler çok önemli Burak. Yani ben senelerdir Chopard'ın eş başkanıyla yemekler yedik, sohbetler ettik. Hiçbir zaman bir promosyonel çaba içinde olmadık. Bu proje ilk kendisine gittiğinde yani Chopard'ın da neredeyse ilk projesi bizden önce Vempe ama Vempe tabii Horvax'la kıyaslanacak farklı bir kulvarda bir organizasyon. O Chopard'ın tarihinde böyle bir proje ilk kez gerçekleşiyor. Bunun da sebebi bizim zaman içerisinde kurduğumuz ilişkilerin bize pozitif olarak geri dönmesi. Bir de tabii şu var yani Chopard
zaten estetik, yaratıcılık, tasarım açısından dünyada en önemli markalardan biri. Kesinlikle. Ki biz Horobox ekibi olarak bu insanlarla yan yana çalışıp ortaya yeni bir saat çıkardık ve bu yeni çıkan saatin tasarım detaylarında bizim de çok ciddi bir katkımız oldu ve kesinlikle itiraz etmediler. Teknik olarak yapılabilecek her şeye evet dediler. Evet. Ve sonunda hepimizin neredeyse hayran olduğu ve son dönemde de tabii sosyal medyayı da sarstık denilebilir. Bir aile meşgul ettik, doğru söylüyorsun. Hem kendimiz paylaştık, hem bizi seven dostlarımız, saati beğenen dostlarımız da paylaştı. Yabancı web sitelerinde de haber yapıldı ve bir gün tabii geldiğimiz nokta itibariyle çok memnunuz yani. Ya tabii sonuç itibariyle 5 seneyi aşan mazimizde koruduğumuz çizgimiz bize Chopard gibi bir markanın 2019'da çıkarttığı saatin içine nar kırmızısı bir kadran koyma olarak geri döndü. Bu bizim ve bunu için da 10 limitli yaptık. 10 limitli yaptık. Gerçekten büyük bir başarı. Dediğin gibi Vampe için yapılmış bir edisyon var ama Vampe bir luxury retailer, yani sonuç itibariyle işin ticari kısmında. Tabii. Biz tamamen sosyal arkadaşlık kulübü olarak bu işe başladık. Dolayısıyla Chopard için ilk diyebiliriz. Bu arada tabii bizim saati teslim ettiğimiz arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz Horobox Insight grubunun da kim olduğunu senden tekrar yine bir dinleyelim. En azından mantalite olarak Horobox Insight kimdir, ne yapar, amacı nedir? Horobox Insight sadece gerçek saat tutkunlarından oluşan bir centilmenlik kulübü. İleride bunu geliştireceğiz. İşte bizim fiziksel bir mekanımız da olacak, o bu şu, ama şu an tabii onun altyapısını yapıyoruz ve o ekibi oluşturmaya çalışıyoruz. Genel anlamda yani bizim gibi saat severlerin sektöre sonradan katılmış, sadece 3 markayı 5 modeli bilen kişilerden ayrılmak gibi bir hani adını tam koyamıyorum ama öyle bir isteğimiz var. Yani bu istek bir ukalalık değil, başka bir amacı yok. Ama baktığın zaman biz kendimize ait bir sohbet yapabileceğimiz, işte horolojik anlamda yaşadığımız hikayeleri birbirimizle paylaşabileceğimiz bir arkadaş grubu oluşturmaya çalıştık ki yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok elit bir yapıya sahibiz. Herkes eşit bu elit yapıda. Egolarında işte ayrılmış şöyle, durumda. biri böyle falan filan, Kesinlikle karar veren değil. biri yok. Yani biz bu diyoruz ki bunu yapalım mı, yapalım. Ertesi gün başka biri diyor bunu yapalım mı, yapalım, yapmayalım. Dolayısıyla dediğin gibi egoları evde bırakarak kurduğumuz bir arkadaşlık grubu. Ön yargılardan uzak. Herkes öyle. kendi zevkini, saat tutkusunu kendi istediği gibi bu arada saat yaşayabilen. tutkusu sadece hani işte $100.000 saat ya da $5.000 saat, belki 300 liralık bir saatin de olabilir ama horolojinin içinde kendini bulmak istiyorsun. Horolojiyle ilgili sohbet etmek istiyorsun. Yine kapımız herkese açık yani bu anlamda. Peki o zaman biraz da bu güzel saatin teknik detaylarına girmek lazım. Chopard Alpine Eagle 2019 senesinde tanıtılan bir modeldi. 41 milimetrelik versiyonunu seçtik biz altyapı olarak. Large diyorlar ama çok da large değil evet, aslında. çok da large değil aslında bakacak olursanız. Yani grup içindeki diğer kasa ile kıyaslandığında 36 milim 41 milim farkı. Bence güzel bir ölçü seçtik. 41 milimetre, sen hep söylersin bence modern lüks spor bir erkek saati için ideal boyuttur diye. Bence gayet güzel oldu. Tabii ki kadran rengimiz var. Ya aslında dediğin gibi yani saatin teknik özelliklerini zaten internete girdiğimizde de oradan buradan Chopard'ın sitesinden, Horobox'tan da bulabiliriz ama biz ne yaptık onu söylemek lazım. Yani bu kadran rengi yani çok böyle bizim de beklemediğimiz güzellikte çıktı. Aynen biz öyle. bunu tabii mock-up'larda önce fotoğraflarda gördük. Güzel, o bu şu falan filan derken şey bir geldi. Gerçek örnek. Gerçeği bir geldi, ne olduğumuzu şaşırdık. Bu sefer daha önceki limitli saatlerimizden farklı olarak bir numara vermedik buna. Herkesi eşit tutmak, işte biri 5'i istiyor, öbürü de 5'i istiyor. O kargaşayı da kaldırdık. One out of 10 yazıp aynen bu işi yani çözmüş sonuçta olduk. bundan 10 tane var. Tek sorun işte böyle ortalığa koyup fotoğraf falan çekersek hani hangisi benimdi diye bir sorun olabilir. Tabii bu arada saatin kadranı Alpine Eagle, yani Alp Kartalı'nın göz irisinin deseni. O zaten hani rengi çok daha özel gösteriyor. Saniye kolunun, o da bir kartal tüyü olması. Yani saat kendi içinde zaten hikayesi olan bir saat ama arkayı çevirdiğimiz zaman orada Horobox detaylarını görebiliyoruz. Kasaya bir işlenmiş Horobox yazısı var ve arka kapakta da safir kristalin üstünde de logomuz var. Bu da saati Horobox için özel hale getiren detaylar. Kesinlikle.
Peki o zaman ben yine okurlarımızın, takipçilerimizin merak ettiği bir konuyu sana sormak isteyeyim. Bundan sonraki proje ne? Ya bundan sonraki İpucu proje... verebilir miyiz? Ya biraz ara vereceğiz. Çünkü gerçekten yorucu oluyor. Beklemek bile yorucu oluyor. Öncelikle biraz bekleyeceğiz. Ne kadar bekleriz bilmiyorum. Fakat bundan sonraki limitli edisyon, şimdi hani hafiften karar vermiş gibiyiz ama tabii açıklamak istemiyorum buradan. Ama bir gerçek var, adedi biraz daha yüksek olacak. Yani 5 değil, 10 değil, hatta böyle birkaç katı fazlalıkta olacak. Onu da tabii tahmin edersin, yine Horobox Inside üyeleri için de tutmaya çalışacağız. Ama senin de bahsettiğin gibi bu limitli saatler bizim sınırlarımızı da geliştirmek için kullandığımız bir enstrüman. Yani bu bir sonraki yapacağımız limitli saatteki en önemli hedefimiz bizimle bu ortamı, bu horolojik güzelliği bizlerle paylaşacak yeni dostlara ulaşabilmek. Peki. Sonuç olarak Horobox Inside Horobox Limited Edition projesi bizim için gerçekten çok gurur verici bir proje oldu. Bu konuda tabii Chopard kadar Chopard'ın Türkiye'deki yetkili distribütörü Tektaş Saatçiliğe de bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sınırsız destek aldık. Evet, iletişim konusunda olsun, hazırlık aşamasında olsun bizden desteklerini esirgemediler. Evet, yani gerçekten bu süreci... Odun bile kesmeme sebep oldular. Evet, bu süreci hakikaten iyi bir şekilde geçirmemizi sağladılar. Kapanışa geçmeden önce Horobox Limited Edition Chopard Alpine Eagle ile alakalı olarak Türkiye'deki görsel sanatların öncü isimlerinden yönetmen arkadaşımız Eray Dinç'in çektiği ve değerli dostum Serdar Oğal'ın başrol oynadığı Chopard tanıtım filmiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.